Türkiye'nin endüstriyel anlamda ilk dondurma üreticisiydi. Bugün sinema dendiğinde akla Mısır gelse de o yıllar boyunca sinemalarda frigosuyla antrakların vazgeçilmeziydi. Sonra başta bir dünya devi olmak üzere pek çok rakibi pazara girdi ve ülkesinin devi mücadeleyi kaybetti. Başlasın o vakit milyonların hayatına dokunmuş Alaska dondurmanın hikayesi. Alaska 1943 yılında yerli sermaye ile kurulan bir dondurmacı. Türkiye'de sanayi tipi dondurmanın öncüsü olmasının yanı sıra Balkanlara ve Türkiye Cumhuriyetlere ihracatta yapmış bir firma. 1997 yılının Mart ayında Mustafa Kemal Çolak'ın Sabah gazetesindeki haberinde Alaska'nın tarihine ilişkin bazı bilgiler bulmamız mümkün. Kazım Ateş ve oğullarının Şişli Bomonti'de el tezgahlarında satmaya başladığı dondurmalar Alaska'nın ilk dondurmaları. Alaska tarihindeki en meşhur dondurma ise Frigo. İstanbullu Buta'da çok kısa sürede aşık oluyor. Frigo, sinemalar başta olmak üzere eğlence mekanlarının vazgeçilmez lezzeti haline geliyor. Hatta şöyle bir söylenti bile var. Sinemaların 10 dakika ara vermeye başlamasının sebeplerinden birisi de Alaska Frigo satılmasına imkan vermek. Bomonti sokaklarında ve sinemalarda görülen bu ilgi 1976'da İstanbul Sefaköy'de dondurma üretim tesisinin açılmasını sağlıyor. Nisan-Eylül ayları arasında 150 kişilik ekibin ürettiği dondurmalar 1990'lara dek Alaska'nın pazarın bir numarası olmasını sağlıyor. 1990'da FMCG sektörünün devlerinden Unilever'in Algida'sı Türkiye pazarına giriyor. 90'lardan itibaren Alaska için işler artık tersine dönüyor. En zirve dönemlerinde o yılların tutarıyla 700-800 milyar lira cirolara ulaşılsa da rakipler piyasada yer alıp dondurmadan onlar da ısırık kapmaya başlayınca Alaska'nın gelirleri düşüşe geçiyor. 2000'lere geldiğimizde ise Algida, Ülker, Golf, Panda, Memo ve Schöller markaları piyasadaki markalar arasında. Ki Schöller'in hikayesini sizlere daha önce anlatmıştım. Kartlardan ulaşıp izleyebilirsiniz. Alaska'nın 90'lara dek bir numarayken sonrasında bu denli hızlı düşüş yaşamasının elbette çeşitli sebepleri var. Bunlardan birisi yeni rakiplerin daha gelişmiş bir teknolojiyle üretim yapması. İkincisi finansman gücü. Mesela az önce bahsettiğim Algida'nın arkasında söylediğim üzere Unilever gibi kocaman bir grup var. Yani paraları çok. Bir diğer faktör de yine paraya bağlı olan reklam konusu. Yeni rakiplerin dev reklam bütçeleri var. Tabi Alaska rakiplerine karşı zayıf düştüğü bu noktaların farkına varıyor ve bir hamle yapmak istiyor. Makinelerini yeniliyor, dondurmalar için buzdolapları alıyor, reklam harcamalarını artırıyor. Tüm dezavantajlı kaldığı noktaları kapatmaya uğraşıyor. Ancak tabii ki bunun için şirkete kaynak girişi gerekiyor. Şirket yurt dışından kredi anlaşması yapıyor fakat Sabah gazetesindeki habere göre Refah Partisi iktidara geldiği için bu kredi imkanı suya düşüyor. Dışarıdan kredi gelmese de bahsettiğim o yatırımlar yine de yapılıyor. Peki neyle yapılıyor? Başka bankalara ve leasing firmalarına olan borçlarla. Neticede gelir ve borç dengesi öyle bir bozuluyor ki Alaska üretimi durduruyor ve fabrikasını kiralıyor. Alaska'nın boyunu aşan bu borcun şirketin iflasına sebep olduğu 97'de yine Sabah gazetesindeki o yazıda geçiyor. Şirket hakkında icra süreçleri başlıyor. İflas kararının çıkmasına sebep olan unsurun Tekşem adlı şemsiye firmasının açtığı dava olduğu belirtilmiş. Alaska Tekşem'den aldığı şemsiyeler için firmaya 9 milyar lira borçlu ve o borç iflasın fitilini ateşleyen borç olarak ifade edilmiş. Tabi toplam borcun yanında devede kulak bu miktar. Ne derece doğru bilemiyorum. Bu habere göre toplam borç o dönem 2 milyon dolar mertebesinde. Şimdi çok daha yakın bir kaynaktan şirketin içinden bilgi veren bir habere gidelim. Burada bizi yaşananlara ilişkin yeni ayrıntılar karşılıyor. 2009 yılında İstanbul Haber Ajansı adlı sitede Lehman enkazında kalan Türk şirketleri başlıklı bir haber var. Lehman ve FİBA grubunun 2005'te kurduğu varlık yönetim şirketiyle TMSF'den batık kredileri aldığını ve Lehman'ın batmasının Türkiye'de mağdur grubu yarattığını belirtiyor. Bunun sebebi olarak da varlık yönetim şirketlerinin borçlulara karşı agresif bir tutum sergileme potansiyeli gösteriliyor. RCT varlığı borçlu şirketlerden birisi de Alaska. Alaska'nın sahibi Zihni Ateş 120 bin liralık borcunun 1 milyon 800 bin liraya çıkarıldığını iddia ediyor. Sefaköy 5 yol mevkiindeki fabrika yaklaşık 2 dönüm alana sahip ve arsa, fabrika ve içindeki makineler dahil olmak üzere 7,2 milyon muammen bedelle satışa çıkarılmış. Zihni Ateş şunları söylemiş. Türkiye'nin en eski dondurma markasıyız. 1994 yılında yaşanan ekonomik krizde mali yapımız
bozuldu. 1997 yılına kadar dayanabildik. Bu tarihte iflasımız istendi. Müflis durumdayız ama faaliyetlerimiz devam ediyor. Üretimimiz var. Borçlarımızın çoğunu ödedik. Bizi şu anda sıkıştıran tek konu TMSF tarafından el konulan S-Bank ve Demirbank'a olan 120 bin liralık borcumuz. Bu borçlar önce TMSF'ye geçmişti. TMSF ise bir ihaleyle borcu Lehman Brothers ve Finansbank'ın Türkiye'de ortak kurduğu RCT grubuna devretti. Bu grup 120 bin liralık borcumuza karşılık bizden 1 milyon 800 bin lira istiyor. İşte bizim bu yüksek borca itirazımız var. Bugün eski fabrikamızın satışını isteyenler de RCT grubu. 7,2 milyon TL değer biçilmiş. 2011'de Serkan Arman'ın Milliyet Gazetesi'nde Alaska Frigo geri dönüyor başlıklı bir haberi var. Alaska'nın çikolata sektöründe faaliyet gösteren Mihail Biçaço'yla ortak olduğu bilgisi verilmiş. Alaska Gıda'dan Aziz Zihni Ateş kendilerinin üretimi sürdürdüğünü, ortaklığı ise pazarlamada yapacaklarını belirtiyor. Pazarlama için güç ve yatırıma ihtiyaç duyduklarını ve soğuk dolap konusunun da çok önemli olduğunun altını çiziyor. 3-4 aya her yerde Alaska Frigo tekrar görülecek. Normal Alaska Frigo'nun yanı sıra bitter ve beyaz çikolatalının üretilmesi de gündemde diye ekliyor. 2014 yılındaysa Eti Alaska Frigo'nun tüm markalarını satın alıyor. 13 milyon liralık bir yatırım yapıyor Eti. Fakat burada 13 milyon lira tamamen markaya verildi gibi anlaşılmasın. Markanın satın alımına ek olarak Eti'nin üretimi ve dağıtımı için yapılan harcamalar da miktara dahil. Eti'nin kurucusu rahmetli Firuz Kanatlı satın alma hakkında şunları söylemiş. Alaska Frigo Türkiye'nin geçmişinde yeri olan bir sinema klasiği olarak bilinen ve önemli sayıda tüketici gibi bizlerin de severek tükettiği bir ürün. Bu anlamda yapmış olduğumuz yatırımda hiç tereddüt etmedik. Eski sahiplerinin Alaska Frigo'yu daha ileri taşıyabilecek bir şirkete satmak istediğini biliyorduk. İmzalar atıldı ve sevdiğimiz bir markayı Eti bünyesine kattık. O dönem Eti Gıda İcra Kurulu Başkanı olan Hakan Polatoğlu da ürünün orijinal lezzetini korumalarının kendileri için önemli olduğunu, marka mirasına sadık kalıp üretimi o şekilde gerçekleştireceklerini söylemiş. Bu sadık kalma tutumunu marka kimliği ve ambalajında da gösterdiklerini belirtmiş. Eti bugün Alaska Frigo'nun sütlü çikolatalısını, karamellisini, bitter çikolatalısını, Antep fıstıklısını, yer fıstıklısını, kakao bisküvisini ve mozaik adlı çeşidini üretiyor. Eski Alaska Frigo'yu hiç yemediğim için, o tadı almadığım, bilmediğim için Eti tada ne derece sadık kaldı bu konuda fikrim yok. İki ürünü de denemiş olanlar varsa yoruma yazabilir. Tabi yıllar önce alınmış bir tadı hatırlamak belki zor olabilir ama özellikle çocukluğunuzda tattıysanız o tatlar bir şekilde bence damakta yerini koruyor. Ben 93 doğumluyum ve çocukluğumda Alaska dondurmaya kısmen denk geldim diyebilirim. Çok nadir birkaç yerde satıldığını anımsıyorum sadece. Bizler tıpkı videoda anlattığım gibi daha çok Algida furyasına yönelmiştik. Çünkü nereye gitseniz satılan oydu. Bu açıdan dağıtım ağının yaygın olmasının, satış kanallarının geniş olmasının nedenle önemli olduğunu gösteren iyi bir örnek bu durum. Evet, Alaska Frigo'nun hikayesi ana hatlarıyla bu şekilde. Araştırma yaparken karşıma 31 yıl öncesine ait bir haber çıktı. Ondan da bahsetmek istiyorum. Çünkü bu haber aracılığıyla değinmek istediğim bir nokta var. 28 Ağustos 1993'te Milliyet Gazetesi'nde çıkan haberde Bakırköy'de açıkta satılan dondurmalarda kolibasili ve koliform bağırsak bakterisi tespit edildiği belirtiliyor. Ayrıca Ülker'in ve Alaska'nın fabrikaları da İBB zabıta ekiplerince denetlenmiş. Ülker Bisküvi Fabrikası havalandırma ve makine bakımı yeterli olmadığından ötürü bu videoda konumuz olan Alaska Dondurma Fabrikası ise sağlık koşullarına uygun üretim yapmadığından dolayı kapatma cezası almış. İşte bu haberde en önemli nokta da burası. Bundan 31 yıl önce işini yaparken gerekli özeni göstermeyen işletme pat diye büyük bir cezayla karşılaşabiliyor. Ve bunlar ülkede bilinen işletmeler. Bugün geldiğimiz noktadaysa işini layıkıyla yapmamak, hile hurda karıştırmak, rakiplerinden sıyrılıp avantaj yakalamanın, fiyat düşürmenin çaresi haline gelmiş. Tüketici olarak bizler için içler acısı bir durum. Tabi aslında bunu yapanlar için de içler acısı bir durum. Fakat zaten bunu yapan kişilerin, yani insan sağlığından ziyade cebine girecek parayı önceleyenlerin bu durumun neden içler acısı bir durum olduğunu düşünmesini beklemek çok safiyane bir düşünce olur. O zaman ne olması gerekiyor? Başka birilerinin devreye girmesi gerekiyor. İşte burada denetim ve yaptırım mekanizmaları ve bunu uygulayacak olan yapılar önem kazanıyor. Belediyeler, bakanlıklar bu konularda uyumayın. Yasaların size verdiği yetkileri kullanın. Göz yumup görevini kötüye kullananlar, rüşvet sevdalısı olanlar, rüşvete ve kişisel çıkara değil, millete, milletin çıkarına odaklanın. Velhasıl kelam işinizi yapın. Halk olarak bizim tek beklentimiz bu. Gelelim Alaska'nın hızlı çöküşüne. Video içinde zaten bahsettik. Rakip sayısı artınca ve bu rakiplerden birisi de çok güçlü bir yabancı sermaye rakibi olunca Alaska hızlı şekilde güç kaybetti. Tabi bu şu anlama gelmemeli. Sektörünüze çok güçlü bir yabancı oyunu girerse muhakkak sizi piyasadan siler demek değil bu
bu durum. Alaska'nın da muhtemelen hataları olmuştur ve cezasını çekmiştir. Fakat finansal kaynağın gücü de gerçekten reddedilemez. Mesela o yıllara ilişkin olarak Alaska ile alakalı neredeyse hiçbir reklamla karşılaşmamama karşın Algida'ya ilişkin koca koca gazete reklamları görmemiz mümkün. Aynı tutumun o yıllarda televizyon tarafında da devam ettiğini düşünürsek ve video içinde bahsettiğim o dağıtım ağı konusunu da hatırlarsak Alaska'nın neden geri kaldığını, şirketler için finansal kaynağın, özellikle zor durumda ihtiyaç duyulan finansal kaynağın ne kadar kıymetli olduğunu anlayabiliriz. İşte bu nedenle sınırlı kaynakla büyük değerler yaratabilmek günümüzde çok önemli. Buna bağlı olarak girişimciler artık sabit sermaye yatırımlarından ziyade dijital işlere odaklanıyor. Çünkü bir fabrika açıp başarısız olmakla dijital bir projeyi hayata geçirip başarısız olmak arasında sonuçlar açısından dağlar kadar fark var. Tabi burada proje boyutu da önemli. Gelelim son sözlere. Dünya tarihinde bugüne dek kaç işletme kurulmuştur ve kaç tanesinin sonu gelmiştir elbette bilmiyorum. Fakat her işletmenin bir gün muhakkak sonu gelecek. Buna karşı her bir işletmenin görevi bu süreyi mümkün olduğunca ötelemek. Burada gördüğümüz üzere siz 40-50 yıl pazarınızın kralı da olsanız birileri gelip sizi in bakalım tahttan ben geldim diye aşağı çekebiliyor. O zaman ne yapmak gerekiyor? İş iyi giderken de, iş kötü giderken de sadece bugünü değil, geleceği de düşünmek gerekiyor. Eğer Alaska geleceği düşünseydi ve rakipler arttıktan sonra yaptığı yatırımları belki daha öncesinde yapsaydı bu kadar hızlı şekilde pazardan silinmeyebilirdi. O nedenle belki de Alaska'nın büyük hatası proaktif değil, reaktif hareket etmesiydi. İşte bu sebeple bu videoda son söz şu. Bir gün birilerinin gelip şirketinizi pazardan silmesini istemiyorsanız proaktif olun. Eğer gözünüze bir pazarı kestirip ben daha iyisini yaparım diyorsanız, siz pazardan başka birilerini silmek istiyorsanız, sizin gibi düşünen başkalarının da olabileceğini düşünerek yine proaktif olun. Yani iş dünyasında neredeyse her durumda proaktif olun. Çünkü bir noktaya gelmenizin ve o noktada tutunabilmenizin, ayakta kalabilmenizin anahtarı bu.